Tarih dediğimizde aklımıza hep büyük imparatorluklar, kazanılan zaferler, büyük komutanlar gelir değil mi? Ama bazen en sarsıcı, en ilham verici öyküler tam da o büyük anlatıların arasında, tozlu arşivlerin unutulmuş sayfalarında gizlidir. Gelin bugün o sayfalardan bazılarını birlikte aralayalım. Bu yolculukta bize rehberlik edecek olan kaynak ise işte bu kitap. Tarihçi Celile Celil'in tam da bu kayıp hikayeleri gün yüzüne çıkarmak için harcadığı onlarca yıllık emeğinin bir ürünü. Şöyle bir hayal edin, tam 40 yıl. Moskova, Leningrad, Tiflis, bu şehirlerin arşivlerinde, tozlu raflar arasında geçen neredeyse bir ömür. İşte bugün konuşacağımız o inanılmaz belgeler, böyle büyük bir adanmışlığın sonunda bizlere ulaştı. Hadi o zaman ilk sayfamızı açalım. Bu sayfa bizi ta 1820'lerin Osmanlı sınır boylarına götürüyor ve karşımıza gerçekten de beklenmedik, dramatik bir liderlik ve isyan öyküsü çıkarıyor. Ve işte ilk hikayemizin kahramanıyla tanışıyoruz. Rindvan Bey'i Mirza Ağa. Şunu en baştan söylemek lazım. Mirza Ağa, yaşadığı dönemin kalıplarına sığmayan çok vizyoner bir liderdir. Mirza Ağa'nın yönettiği Rindvan adeta bir kültür mozaiği gibiydi. Yezidi Kürtler, Ermeniler, Asuriler hepsi bir arada yaşıyordu. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Aksakallılar adını verdikleri bir meclisleri vardı ve bu mecliste her topluluğun sözü eşitti. Düşünsenize, o çağın siyasi atmosferi için ne kadar ilerici, ne kadar inanılmaz bir yönetim modeli bu. Tabii, böyle bir düzen birilerinin gözüne batıyor. Osmanlı İmparatorluğu klasik böl ve yönet taktiğiyle 30 bin kişilik dev bir orduyu Rindvan'a yolladığında hiç ama hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşıyor. Karşılarında birbirine düşmüş topluluklar yok. Aksine 10 bin kişilik tek vücut olmuş bir direniş var. Omuz omuza. İşte o kritik anda Mirza Ağa'nın müttefiki Ermeni papaz Ter-Pogos durumu özetleyen o unutulmaz sözleri söylüyor. Yani diyor ki, sonuç ne olursa olsun kaçış yok. Madem öleceğiz, bari onurumuzla savaşarak ölelim. Bu bir toprak kavgasından çok daha fazlası. Bu, birlikte var olmanın ve ortak bir onurun mücadelesi. Peki sonra ne oluyor? İşte Mirza Ağa'nın o büyük diplomatik kumarı burada başlıyor. Bakın bu zaman çizelgesi ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. 1828'de Osmanlı'yı püskürtüyor ama durmuyor, hemen Rusya ile ittifak arıyor. 1829'da gönderdiği ilk elçiler öldürülüyor. Pes ediyor mu? Asla. Bir yolunu bulup Rus General Paskeviç'e ulaşıyor. 1830'da ise o tarihi mektubu kaleme alıyor. Ama ne yazık ki onca direnişten sonra 1837'de bir tuzağa düşürülüp öldürülüyor. Yıllarca süren, nefes kesen bir diplomatik satranç oyunu gibi. Şu sözlerdeki çaresizliği ve aynı zamanda o büyük adanmışlığı hissedebiliyor musunuz? Halkını koruyabilmek için, hayatta kalabilmek için her şeyini, kelimenin tam anlamıyla her şeyini ortaya koyuyor. İnanılmaz bir yakarış bu. Ve işte olayın en müthiş kısmı. O mektubun kendisine bakıyoruz şu an. Neredeyse 200 yıldır arşivlerde saklanan o el yazısıyla yazılmış satırlar. Bu tarihe dokunmak gibi bir şey. Bir liderin umut ve çaresizlik dolu yardım çığlığı tam karşımızda duruyor. Peki, Mirza Ağa'nın dramatik hikayesini bir anlığına kenara bırakıp tarihin bir başka unutulmuş sayfasını açalım. Bu sefer savaş meydanından çok uzağa, Kırım Savaşı sonrası Rusya'ya gidiyoruz. Konumuz esir düşen Kürt askerleri ve onların inanılmaz öyküsü. Elimizdeki sayı 100. Kırım Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Smolensk kasabasına getirilen tam 100 Kürt savaş esiri. Bu durum aslında bir nevi sosyal bir deneye dönüşüyor. Çünkü oradaki Rusların çoğu hayatlarında ilk defa bir Kürt görüyor ve akıllarındaki tek şey duydukları önyargılar. İşte bu noktada hikayeye çok önemli bir tanık dahil oluyor. Rus yazar K. Maykeş'in. Herkesin barbar, medeniyetsiz diye beklediği bu insanları gözlemlemeye başlıyor. Ve gördükleri, bildiği, duyduğu her şeyi, bütün o klişeleri paramparça ediyor. Maykeş'in notlarına bir bakalım. Bu esirler ne yapıyor? Mesela yolda aç birini görseler kendi ekmeklerinin tamamını ona veriyorlar. Köyün kadınları ağır su kovaları taşırken kimse bir şey demeden koşup yardım ediyorlar. Tarlalarda o kadar iyi çalışıyorlar ki çiftçiler yemiyelerini 2 katına çıkarıyor ve aralarında bir günden uzun süren kavgayı günah sayıyorlar. Bu inanılmaz bir ahlaki duruş. Ama asıl karakter testi hiç beklenmedik bir anda büyük bir felaketle geliyor. Bir gün kasabada devasa bir yangın çıkıyor.
Bütün kasaba halkı panik içinde kaçışırken bu esirler ne yapıyor biliyor musunuz? Hiç düşünmeden alevlerin arasına dalıyorlar. Yanan çatıların üzerine tırmanıp yangının yayılmasını engelliyorlar, sayısız evi kurtarıyorlar. Ve işte en can alıcı nokta, yangından kutsal eşyaları kurtarmak için bir kiliseye girmeleri gerekiyor ve kendi inançları olmamasına rağmen o mekana saygıdan ayakkabılarını çıkararak içeri giriyorlar. Bu inanılmaz bir incelik. Tüm bunlara tanık olan yazar K. Meikshin, 1855'te bakın ne yazıyor. Elimizi vicdanımıza koyalım. Modern İngilizlerin Kürtlerden daha masum, temiz ve cömert olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette hayır. Bu dönemin bütün o medeni barbar ayrımına, sömürgeci zihniyetine atılmış okkalı bir tokat aslında. Bir gözlemden çok daha fazlası, adeta bir manifesto. Peki, önümüzde iki bambaşka hikaye var. Bir yanda bir bey ve bir papazın ittifakı, diğer yanda düşman esirlerin kahramanlığı. Şimdi bir durup düşünelim, bu iki farklı sayfa bir araya gelince bize asıl ne anlatıyor? Evet, bu unutulmuş sayfalar bize neyi gösteriyor aslında? Bunlar sadece geçmişe ait ilginç anekdotlar mı? Yoksa çok daha derin bir anlamları mı var? Bence birkaç çok temel şey söylüyorlar. Birincisi, tarih öyle siyah beyaz değil. İçinde bir sürü şaşırtıcı ve karmaşık ittifak barındırıyor. İkincisi, insan onuru ve iyilik en zor, en umutsuz koşullarda bile kendine bir yol bulup yeşerebiliyor. Ve belki de en önemlisi, bu gibi ilk elden tanıklıklar, yıllardır süregelen ön yargıları tek bir anda tuzla buz edebiliyor. Arşivlerdeki bu kayıtlar aslında tarihin susturduğu insanlara yeniden ses veriyor. Ve bu da aklımıza o son soruyu getiriyor değil mi? Acaba o tozlu arşiv raflarında okunmayı bekleyen daha bunun gibi kaç tane inanılmaz hikaye var? Daha nice Mirza Ağa'nın, daha nice Smolensk kahramanının sesi keşfedilmeyi bekliyor.